İnsanlık var olduğundan beri canilik de var. Tarih boyunca seri katillerin kan donduran hikayelerini dinledik, bu hikayeleri beyaz perdede izledik. Birebir şahit olmadığımız için son derece akıl dışı gelen bu olayların özellikle günümüzde yaşanabileceğine ihtimal vermek ise çok güçtü. Çünkü gelişmiş toplumlar olduğumuzu zamanın ilerlediğini ve çağın değiştiğini görüyoruz. Nitekim fena halde yanılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olay da bunun kanıtı niteliğinde. Hannibal'ı yıllar öncesinde bıraktığımızı düşünüyorduk ancak öyle değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 42 yaşındaki Lorence Paul Anderson, komşusunu öldürüp kalbini pişirdiğini ve ailesine yedirdiğini itiraf etti. Bu dehşet verici olayın detaylarına yakından bakalım. Merhabalar, bugün sizlere yetkililer, hapishaneden yanlışlıkla serbest bırakıldıktan sadece haftalar sonra 3 kişiyi öldürmekten ve kurbanlarından birinin kalbini söküp çıkarmaktan suçunu kabul eden Oklahomalı bir adamın cinayetlerle biten hikayesinden bahsedeceğim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Haberlere göre, daha sonra 67 yaşındaki Leon Pye ve 4 yaşındaki torunu Kyle Osiates'i bıçaklayıp öldürmeden önce çifte ürkütücü yemek sunmaya çalıştı. Anderson, bir uyuşturucu davasından aldığı 20 yıllık hapis cezasının sadece 3 yılını çekmiş ve Oklahoma valisi Kevin Stitt tarafından serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılması, devlet tarafından yürütülen toplu bir hafifletme çabasının bir parçasıydı. Ancak daha sonra yapılan bir soruşturma, onun kotasyon listesine yanlışlıkla yerleştirildiğini ortaya çıkardı. Lorence Paul Anderson, Chickasha, Oklahoma'dan 44 yaşında bir adam. Hayatının çoğunu uyuşturucuyla ilgili suçlamalar nedeniyle hastanede ve hapishanede geçirdi. Anderson, uyuşturucuyla ilgili bir davada denetimli serbestliği ihlal ettiği için 2017'de 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cumhuriyetçi vali Kevin Stitt cezayı 9 yıla indirdi ve sonuç olarak Anderson, 3 yıldan biraz fazla yattıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkeme belgelerine göre, hapisten çıktıktan bir aydan kısa bir süre sonra, Anderson 3 kişiyi öldürmüştü. Andrea Leanne Blankenship, 41, Leon Pye, 67 ve Kyle Osiates, 4 yaşındaydı. 9 Şubat 2021'de Lorence Paul Anderson, komşusu Andrea Blankenship'in evine girdi. Daha sonra onu defalarca bıçakladı, kalbini çıkardı ve hapisten çıktığından beri birlikte kaldığı teyzesi ve amcasının evine götürdü. Orada bir kez Andrea'nın kalbini pişirdi ve patatesle teyzesi ve amcasına sunmaya çalıştı. Bunu yapmanın Andrea'nın içinde hapsolmuş iblisleri serbest bırakacağına inanıyordu. Teyzesi ve amcası yemeği reddettiklerinde, Anderson öfkelendi ve onlara saldırdı. Amcasını öldürdü, teyzesinin gözlerine oydu ve onu defalarca bıçakladı. Çiftin 4 yaşındaki torununu da öldürdü. Lorence Paul Anderson, Şubat 2021'de Oklahoma, Chickasa'da amcası Leon Pye, Pye'nin 4 yaşındaki torunu Kyle Osiates ve Andrea Leanne Blankenship'i vahşice öldürdüğünü mahkemede itiraf etti. Anderson duruşma günü 3 adet birinci derece cinayet, 1 adet saldırı ve ölümcül bir silahla darp ve 1 adet sakatlama suçunu kabul etti. Hicks, cezanın verilmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında, "Mahkeme istemiyorlar," dedi. Mahkeme salonunda oturup sevdiklerinin başına gelenlerin tüm kanlı ayrıntılarını dinlemek istemiyorlar. Müfettişler, Anderson'un 41 yaşındaki Andrea Leanne Blankenship'in evine zorla girdiğini, onu ölümcül bir şekilde bıçakladığını ve kalbini çıkararak amcası ve teyzesi Leon Pye ve Delcie Pye'nin evine götürdüğünü söyledi. Yetkililer, Anderson daha sonra yemek pişirip kalbi Pye'se servis etmeye çalıştı, ardından 67 yaşındaki Leon Pye ile 4 yaşındaki torunu Kyle Osiates'i ölümcül bir şekilde bıçakladı ve teyzesi Delcie Pye'yi yaraladı. 66 yaşındaki Delcie Pye, cezasını çekerken, bir aile üyesinin böyle bir suç işlemesine üzüldüğünü söyledi. Kyle Osiates'in annesi Taz Hayates, mahkeme salonundan çıkmadan önce Anderson'a küfretti. "Bir bebeği kim öldürür? Bunu kim yapar?" Yates bağırdı. Anderson, uyuşturucuyla ilgili suçlardan aldığı 20 yıllık hapis cezasının Eyalet Af ve Şartlı Tahliye Kurulu'nun tavsiyesi üzerine, Vali Kevin Stitt tarafından hafifletilmesinin ardından Şubat 2021 saldırılarından bir aydan kısa bir süre önce hapishaneden serbest bırakıldı.
Daha sonra bir büyük jüri soruşturması. Anderson'un Temmuz 2019'da yönetim kurulunun yeniden başvurmadan önce 3 yıl beklemesini gerektiren yönetim kurulu kurallarına göre değiştirme talebini reddetmesinin ardından Ağustos 2019'da yanlış bir şekilde değişim listesine yerleştirildiğini tespit ettiğini bildirdi. Ve bu konumda cinayetle bitmesinin ardından yapılan yanlış iyice açığa çıkmıştı. Sorumlu insanlar ne olacaktı? Kim suçluydu? Kurul daha sonra, ikinci talebin ardından Stitt tarafından onaylanan değiştirmeyi önerdi. DCP ve kurbanların aileleri, Stitt'te, Af ve Şartlı Tahliye Kurulu'na ve diğerlerine Anderson'un serbest bırakılmasıyla ilgili federal insan hakları ihlalleri nedeniyle dava açtı. Dava devam etmekte olup, tüm sanıklar davanın reddini ileri sürmüştür. Grady İlçe Bölge Savcısı Jason Hicks, Anderson'u 3 adet birinci derece cinayet, 2 ağır saldırı, darp ve ölümcül silahla yaralama suçlamalarından suçladı. Anderson'un son çıktığı mahkemede hıçkırarak hakime, "Kefalet istemiyorum, Sayın Yargıç. Kefalet istemiyorum," dediği belirtildi. Kusarken yakalanmıştı. Anderson, tutuklanmadan önce polisler tarafından oturma odasındaki yastıkların içine kusarken yakalandığı aktarıldı. OSP'ı, arama emri talebinde ise kanıt olarak piye konutunda bulunan tencere, tava ve yemek pişirmek için her türlü malzemeleri toplamak istediklerini belirtti. Mahkeme kayıtlarına göre, cinayet sayımlarına ek olarak, Bay Anderson bu hafta saldırı ve ölümcül bir silahla darp ve sakatlama ile suçlandı. Kefaletle serbest bırakılması reddedildi. Müfettişler, delil olarak Bay Anderson'un teyzesi ve amcasının evinde tencere ve tava ele geçirdiklerini söylediler. Associated Press'in bildirdiğine göre, Bay Anderson'un avukatı Al Hodge, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Ancak mahkemeye çıktığı sırada Bay Anderson'un yargılanmaya yetkili olup olmadığını belirlemek için zihinsel bir değerlendirme isteyeceğini söyledi. Diğer deliller ise, The Oklahoman'a göre, cinayetlerin kanıtı, Anderson'un bıraktığı ve 4 yaşındaki Kyle Siates'in öldürülürken çığlık attığını gösteren bir sesli mesajın kaydını içeriyordu. Yetkililerden bazıları Oklahoma Eyaleti Soruşturma Bürosu'ndan gelen kanıtlar şok edici. İnceledikten sonra bizi haftalarca geceleri uyutmadı, hep bu cinayeti konuştuk dediler. Bu cezanın amacı hapisten çıkmamasını sağlamaktır. Sadece bu değil, kimsenin bu cezaları değiştirememesini sağlamak. Bu sadece benim görevim için değil, aile bireyleri için de çok önemli. Bu davada mağdur olanların sayısı çok. Kadınların yüzlerini kapatmasına gerek yok, utanmasına gerek yok, bu onların suçu değil. Bu aileler, her şeylerini kaybettiler. Tahmin edebileceğiniz gibi Delsepiye saldırıya uğradığında eşini ve torununu kaybetti. İkisini de gördüm. İkisinin de öldüğünü gördüm, Larence Anderson'un canlarına kıydığını gördüm, diye ekledi. Savcılar mahkumiyet aramayacaklarını söylüyor. Leon ve Delcie 50 yıldır evlilerdi. Associated Press'e göre Delcie ve kurbanların aileleri, Anderson'un serbest bırakılması için Stitt ve Af ve Şartlı Tahliye Kurulu'na dava açtı. Kocoit tarafından yayınlanan bir açıklamada, Grady İlçe Bölge Savcısı Jason Hicks, hapisten asla çıkmayacak ve eminim mahkeme salonunda duyduğunuz anlaşmanın amacı, bunu sağlamaktı. Asla hapishaneden dışarı adım atamaz. Son olarak bilgiler birçok yerde farklı. Larence Paul Anderson, Oklahoma, USA'da yaşayan ve 2017'de bir çiftlikte çalışmaya başlayan bir adamdı. Ancak sonrasında ne yazık ki çok vahşi bir cinayet zincirine karıştı. Cinayetleri işledikten sonra, kurbanların organlarını yiyerek bir tür ayin gerçekleştirdi. Sonunda Anderson, olay yerinden ayrıldı ve tutuklandıktan sonra cinayetleri itiraf etti. Anderson'un psikolojik sorunları olduğu ve algılanan kullanım içeriklerinin bozulduğu sanılıyor. Olayın ülke çapında büyük bir infial etkisi ve sonucu büyük bir şok etkisi bıraktı. Anderson gözaltına alındı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay, insanların nasıl aniden yoğun davranışlarını sergileyebileceğini ve ruhlarının ciddiyetini gösteren bir örnek olarak hatırlanıyor. Ancak, iddialar doğruysa ve kullanılmışsa, kanunun yöneticilerini bir şekilde cezalandırmalıdır. Bunun gibi bir suçlunun, sahip olduğu sabıka kaydı varken,
ceza indirimi için başvuruda bulunmaması gerektiğini gerçekten düşünüyorum. Bu başvuru hiç görülmemeliydi. Larence Paul Anderson'un işlediği vahşi cinayetler, insanların ona karşı tepkilerini oldukça negatif bir şekilde etkiledi. Çoğu insan, onun yaptıklarını kınayan ve nefret eden yorumlar yaparak ifade etti. Anderson'a yönelik yapılan yorumların çoğu, onun işlediği suçların korkunçluğu ve vahşeti hakkındaydı. Birçok insan, onun suçlarını kınadı ve toplumda yerinin hastane değil hapishanede olduğunu düşündü. Bazıları, Anderson'un suçlarının nedenlerine dair farklı teoriler ortaya attı. Bazı insanlar, onun uyuşturucu kullanımının ve psikolojik sorunlarının etkisi hakkında konuştu. Ancak, genel olarak, insanların çoğu onun suçlarını hiçbir şekilde özgürlüğünü haklı gösteren bir sebep olarak kabul etmediler. Anderson'un ırkına dair yorumlar da yapıldı. Bazı insanlar, onun Afro-Amerikan olması nedeniyle suçunu ırkına bağladılar, ancak bu yorumlar toplumda tartışmalara neden oldu ve çoğunlukla reddedildi. Sonuç olarak, insanların büyük çoğunluğu, Larence Paul Anderson'un işlediği vahşi suçlar hakkında öfke, dehşet ve nefret duyuyor ve onun suçlarının cezasını hapishanede çekmesi gerektiğine inanıyor. Larence Paul Anderson'un suçlamaları ve eylemleri, insanların hayatlarını kaybetmesine neden olan şiddet içeren suçlarla ilgilidir. Bu durum, hem kurbanların ailelerinin hem de toplumun acısını ve üzüntüsünü arttırmıştır. Ancak, bu üzücü olay bize suçluların da adalet karşısında hesap vermeleri gerektiğini hatırlatmaktadır. Larence Paul Anderson, yasal sonuçlarına uygun olarak yargılanacak ve eylemlerinin hukuk sistemi tarafından cezalandırılması sağlanacaktır. Bu durum aynı zamanda, toplumun daha iyi ve güvenli bir yer olması için suç önleme çalışmalarının önemini de göstermektedir. Bu, insanların suça sürüklenmeden önce ihtiyaç duydukları destek, eğitim ve tedaviye erişebilecekleri bir sistem gerektirir. Sonuç olarak, Larence Paul Anderson'un eylemleri üzücüdür ve adaletin sağlanması için yargılanması gerekmektedir. Aynı zamanda, bu olay bize toplumda suç önleme çalışmalarının önemini hatırlatmaktadır. Evet arkadaşlar, bir üzücü davanın daha sonuna geldik. Sizler neler düşünüyorsunuz? Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.